Vaspurakan turumuz başlamak üzere derken bir de baktık Alparslan bizi uğurluyor. Ya Alparslan'ın da bizde gelmesi gerekiyordu bu tura aslında. Evet, hedefimiz Van. Selçuklu'nun Vaspurakan'ı. Alparslan gelmezse biz de Baybars'ı götürürüz. Baybars, hazır mısın sefere? Evet. Hadi bakalım. Valla insanın yediğini içtiğini göstermesi çok ayıptır ama yanlış anlamazsanız Van kahvaltısı hani tarihi bir geçmişi var diye gösteriyorum. Van kahvaltısında olmazsa olmaz şeylerden biri ceviz reçelidir. Aslında Van'ın Adilcevaz ilçesinin, bölgenin cevizi mükemmeldir. Daha küçücük o yeşiller top topken toplanır ve bu şekilde olur. Bunu yiyen kişi bunun ceviz olduğuna inanamaz. Tabi artık karşınızda bal konusunda uzman bir tarihçi olduğu için karakovan balı, Van kahvaltısı illa olacak. Şimdi tadacağız bakalım gerçek mi değil mi? Kaymaklı ceviz gördüğünüz gibi olacak. Otlu peynir yalnız dedim ya bunun için otlu peynir. Hocam bu yeni mahsul dediler. Daha yeni çıktı küpten. Onun için taze böyle dediler. O da güzel. Ve katıkları var. Değişik katıklar gördüğünüz gibi. Bu şekilde bunları görmekteyiz. Hepinizi Van'a bekliyoruz. Van'a gelen bir kişi muhakkak Van Müzesi'ni gezmelidir. Yaklaşık 12-13 salon eşliğinde muhteşem bir Van Müzesi. Birkaç sene önce açıldı. Muhakkak gezmeli ve görmelisiniz. Eskiden tarihi mezarlıklarımızı gezerken orada 300, 500, 1000 yıllık mezar taşlarını bir arada görürdük. Mezar taşı hırsızlığı öyle aldı verdi ki maalesef biz bunları artık müzelerde görür olduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracındaki Burak'ı simgeleyen at şeklindeki mezar taşları, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail yerine kurban ettiği koçu simgeleyen koç başlı, koç vücutlu mezar taşları. Ak koyunların, kara koyunların, hatta bizim Tunceli bölgesi Alevilerimizin mezar taşlarında biz bunları çok görürüz. Şu an tabii çoğu müzelerde. Bugün başta Van Kalesi olmak üzere bir diğeri Toprak Kale ve diğerleri, bunların hemen hepsinde Urartuların bir takım tapınma nişleri var. Bu tapınma nişleri üzerinde hem Urartu çivi yazılarıyla bilgilendirmeler var hem de bu gördüğünüz tapınma sitelleri var. Buralarda tanrılarına adadıkları adakları, yaptıkları iyilikleri, yani onlara nasıl düzgün bir kul olmaya çalıştıklarını anlatmaya çalışmışlar. Bu salon Urartulardan günümüze kalmış olan bir takım kitabeler, anıtlar. Bakın insanoğlu hiç değişmedi. Urartular milattan önce 900'lerde yaşadılar. Ve o tarihte de onlar bir yere bir eser bıraktığında isimlerini üzerine yazma ihtiyacı duydular. Biz de öyle. Bugün sponsorluk anlaşmaları yapılıyor. Millet ya markasını ya imzasını, adını muhakkak bir yerlere kazıyor. Bunu ben yaptım diyor. Benim yerime bir başkası bunu kullanamaz diyor. Twitter'da birinin çektiği fotoğrafı başkası isim kullanmadan kullanamıyor. O günün insanları da aynen bizim gibi insandılar. Bakın şu görmüş olduğunuz Karahan siteli çok ilginçtir. Bu gördüğünüz Karahan siteli üzerindeki Urartu çivi yazısında aynen şöyle yazıyor. Deniyor ki, Minua der ki, her kim bu yazıda zarar verirse, her kim bunu parçalarsa, her kim bunu ben yaptım derse, Tanrı halde. İnsan diyor ki günümüzden 3000 sene evvel yaşamış Urartular ata biniyor muydu? Atlı araba kullanıyor muydu? Atı dizginleyebiliyor muydu? Bakın atın ağzının şu dişlerinin arasını boş bırakmıştır Allah. Neden? Oraya gem koyalım ve bu gemle bu 500-700 kiloluk hayvanı yönetebilelim diye. Ve günümüzden 3000 sene evvel yaşamış Urartular resmen atı gemlemeyi biliyorlardı. Şu gördüğünüz delikli boynuzlar ne biliyor musunuz? Atın geminin yanak kısımları. Bunlar bile düşünülmüş ve bir araya getirilmişti. Yani atı yönetmeyi o tarihlerde çoktan öğrenmişlerdi. Müze milattan önce 5000'de başlıyor ve milattan sonra Van'ın Ermeniler tarafından yakıldığı 1916 yılına kadar gidiyor. Bakın yakılmazdan evvel o güzelim Van'ı görüyoruz. Birazdan Van Kalesi'ne gideceğiz grubumuzla beraber. Orada bunları anlatacağım. O güzelim camiler, medreseler, hanlar, 80 bin insanın yaşadığı o güzelim şehri cayır cayır yaktılar. Bakın eski bir Van çizimi görüyoruz, minyatürü.
Şu görmüş olduğunuz surun içindeki şehir Osmanlı'nın büyük şehri Van'dı ve bu şehirden günümüze neredeyse hiçbir şey kalmadı. Bu duvarda gördüğünüz renkli taş kakmalar, alçı üzeri süslemeler bizim hicranımız. Ah ah, bunlar ne biliyor musunuz? 1916 yılında Ermeniler hiç acımadan o güzelim Van şehrini cayır cayır yakarken Selçuklulardan kalma Van Ulu Camii'yi de yaktılar. İşte yakmış oldukları o Van Ulu Camii'nin, bakın yakılmadan önceki eski Van'ın bir fotoğrafı. Ulu Camii'nin minaresini görüyorsunuz. İşte o yakılan Ulu Camii'nin duvarlarındaki süslemeler. Ancak bu kadarı kurtarılabildi ve günümüzde müzede sergilenmekte. O devasa cami. Bizim tarihimizde kilise yakmışlığımız var mıdır Allah aşkına? Ermeniler biz Anadolu'ya girdiğimizde zil takıp oynadılar sevinçten. Biz Gregoryanız, bu Ortodoks Romalılar bizi mahvediyor dediler. Biz onları koruduk, kolladık yüzyıllarca. Bu yapılır mıydı Türk halkına? Ama yaptılar. Van Kalesi'ne tırmanmaya başladık. Grubumuzun bir kısmı arkadan geliyor. Bir kısmı maşallah beni de solladılar, şu an tepedeler. Grubumuzun en büyüğü. Abi kaç yaşındaydı ya, en önde gidiyor. Vallahi helal olsun. Bu kale Hurrilerin, sonra Urartuların, ardından Medlerin, Perslerin, Partların, Romalıların, Hristiyan Roma Bizans'ın, sonrasında Osmanlı'nın kalesi oldu. Safeviler ve Osmanlılar arasında defalarca alındı verildi. Şu basamaklar o kadar çok şey şahit ki. Grubumuzla beraber Van Kalesi'ne tırmanmaya devam ediyoruz. Normalde şu an tırmandığımız bu tarihi Urartu Kalesi en eski Van şehrinin bulunduğu yer. En eski Van burası. Bunun arka tarafında zirveye çıkınca göreceğimiz yer Osmanlı'nın sonuna kadar 1916'da Ermenilerin yaktığı bir sonraki Van şehri. Cumhuriyetten sonra Erek Dağı ile Van Kalesi arasında kurulmuş yeni Van var. Şu gördüğünüz yerde en yeni Van. Yani 20-30 sene evvel yoktu. Ben Van'da öğrenciyken burada bir tane ev yoktu. Buralar son 20-30 yılda doldu. Bu da en yeni Van. Yani 4 tane Van bir arada. Aşağı inmeden bir de size anlatayım. Siz sosyal medyadan takip edenlerime. Bakın Büyük Selçuklulardan kalma Van Ulu Cami. Şu minarenin bir ikincisi yok bugün Türkiye'de. Cayır cayır yaktılar. Hemen şöyle biraz sola doğru gidelim. Kara koyunlara ait Kızıl Minareli Mescid o gördüğünüz. Ve ne yapıdan geriye doğru düzgün bir şey kalmış ya da etrafındaki medrese binalarından. Kaya Çelebi Külliyesi. Bir Mimar Sinan eseri. Hüsrev Paşa Külliyesi. Restore edilmiş halde yarım yamalak ayakta. Bakın bu da bir 16. yüzyıl Osmanlı külliyesi. Hamamı, medresesi ve camisiyle. Bir dönem Bediüzzaman'ın da talebeleriyle ders okuttuğu Horhor Medresesi ve Horhor Camisi. Ve 80 bin insanın yaşadığı evlere ait yüzlerce evin kalıntısı. Evet, burası Ermeni mezaliminin bir anıtı olarak duruyor. Bunu bilmeli, görmeli ve herkese göstermeli. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âgıbetü lilmuttaqin. Ve la udvâne illa alez zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, okumuş olduğu hatmi şeriften hasılan sevabı evvelen Peygamber Efendimizin Ravza-i Mutahharasına ve Ehl-i Beyt'e hediye edildi. Ondan hasılan sevabı cümle peygamberlerin, enbiyaların, evliyaların ve buradan gelmiş geçmiş cümle devlet büyüklerimizin ruhlarına hediye edildi. Mekanlarına cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, buradan göçmüş cümle Vanlı kardeşlerimizin, 120 kardeşlerimizin ve cümle akraba ve taallukatlarımızın burada ilahi kelimetullah için emek vermiş, gönül vermiş, cihad etmiş, şehit olmuş cümle Müslüman kardeşlerimizin mekanlarına cennet eyle. Kabir azabı yaşatma ya Rabbi. Bizlerle iyiliklere bir et. Onları sev, sevdiklerini sevdir, sevindir ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri ak yüze huzuruna çıkanlarından eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nur Raşida. Rabbi gfir verham ente hayrur rahimin.
Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Az önce duydunuz. Kalenin tepesinde ben kaleyi anlattım. Ermenilerin buradaki mezalimlerini anlattım. 1916 yılında 80 bin insanımızın yaşadığı Van şehrine cayır cayır yakışlarından bahsettim. Sonra bitirdim, dedim aşağıda buluşalım, serbest zaman. Sonra grupta birkaç tane amcamız var. Bakın burada aramızda, grubumuzda 80 yaşında bir amcamız vardı. Bizimle beraber kaleye tırmandı. Kendisi üniversitede akademisyen, emekli bir hocamız. Hasan hocam dedi ki, madem dedi anlattınız, burada bu kadar mezalim olmuş, bu kadar insan şehit düşmüş, Van'ın eski şehrinin o kadim mezarlığı burası, hadi onların ruhlarına bir hatim indirelim dediler. Ve ben de o hatme hepiniz ortak olun ve amin deyin diye Instagram hikayesi yaptım, videoya çektim. Siz de az önce bizim duamıza ortak olmuş olduğunuz o gördüğünüz devasa yeşilliğin tamamı asırlarca Osmanlı Van'ının mezarlığı, kabristanı idi. Evet, az önce içeriden gördüğünüz Hüsrev Paşa Külliyesi bu. Van şehrinin giriş kapısı bu. Normalde Van'da yaşayan beyleri cuma namazlarını özellikle Hüsrev Paşa'da kılıyorlardı. Çünkü Van Beylerbeylik Sarayı da hemen caminin yanında bulunuyormuş. Bu hamam için kimileri Hüsrev Paşa Külliyesi'nin hamamı, kimileri de Rüstem Paşa'nın hamamı diyor. Biz şimdi grubumuzla beraber Selçuklular döneminde 1100'lü yıllarda 1090-1100 deniliyor, o dönemde yapılmış olan Van Ulu Cami'ye doğru yürüyoruz. Benim en büyük hayalim ne biliyor musunuz? Şu gördüğünüz on binlerce insanın yaşadığı eski Van şehri bir arkeo park haline getirilmeli. Burası düzeltilmeli. Bakın şu aralarda bataklıklar var. Bu bataklıklar kurutulmalı. Burada kazılar yapılmalı. Burada tam 8 tarihi cami var. Onlarca medrese var. Ortaya çıkarılmalı. Rekonstrükse edilmeli. Ve insanlar buralarda gezebilmeli. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Van Kalesi'ni oturmuş bir deveye benzetiyor. Hakikaten baktığınız zaman hem şu açıdan hem de böyle uçaktan falan öyle gözükmekte. Ve önümüzde boynu bükük, yıllardır secde eden alınlara hasret Van Ulu Cami. Ya Allah aşkına bak, yetkililere sesleniyorum lütfen. Ben üniversiteyi Van'da okudum, tarih okudum. O günlerden bugünlere bunu ben diye artık dilimde tüy bitti. Ben ölmeden önce bu caminin ayağa kaldırıldığını görmek istiyorum. Bu zor bir şey olmasa gerek. Bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülke Müslümanların yönettiği bir ülke. Güç, kuvvet, kudret bizim elimizde. Ya bir sanat tarihçi olarak biliyorum ki bunu ayağa kaldırmak bizim için zor değil. Bunun eski fotoğrafları var elimizde. Röleveleri, çizimleri var. Lütfen şu Ulu Cami'yi ayağa kaldıralım. Bu Selçuklu eseri. 1100 yılında Aybek, Hindistan'da bu caminin aynısını yaptı. Bir daha tekrar ediyorum. Bu tarihi Van'ın tamamı kazılmalı. Temel seviyesinde bütün evler ortaya çıkarılmalı. Bütün evler temel seviyesinde ama. Eski Van şehrinde bulunan karakteristik bir 10-15 tane tarihi cami, medrese, han var. Arkadaki Hüsrev Paşa ve Kayaçele gibi şu arkamızdaki, karşımızdaki Kızıl Minareli Mescit gibi, Van Ulu Cami gibi bunlar restore edilmeli. Diğerleri temel seviyesine kalmalı. Etraf düzeltilmeli, bataklık kurutulmalı ve burası bir arkeo park yapılmalı. Koca koca tabelalarla Ermenilerin Anadolu'daki Müslümanlara soykırım anıtıdır burası demeli. Bütün dünya buraya davet edilmeli ve gezdirilmeli. Lütfen bir an önce bunu yapın. Van Ulu Cami'yi gezerken utanmamız için o kadar çok şey var ki, bakın burası caminin içi. Bira şişelerini görüyor musunuz? Bakın her türlü pislik, sigara paketleri. Göstereyim mi daha hepsini tek tek size? Ya Allah aşkına, harekete geçmek için daha neyi bekliyorsunuz? Ben Van valisi olsam buraya gelir sırtımda taş taşırım.
Sırtımda taş taşırım. Yemin ediyorum. Bana Talha Uğurlar işi gücü bırak. Restorasyon yapıyoruz. Sana 1 kuruş para da ödemeyeceğiz. Gelip burada çalışacaksın deyin. Gelmeyen ne olsun? Ya şu sığır pisliklerine bakın. Caminin içi burası. Caminin içi. Sonra diyoruz ki Yunan gavuru şöyle yapıyor bizim camileri. Yok Sırplar böyle yapıyor. Ya Yunan'ı geçin. Biz kendimiz yapıyoruz. Baksanıza pisliklere. Caminin her yeri içki şişesi ve hayvan pislikleriyle dolu. Burası Van Ulu Cami. Burası Büyük Selçuklu eseri. TRT'de Selçuklu dizisi yapmakla olmuyor bu iş. Selçuklu'nun camisini ayağa kaldırmakla oluyor bu iş. Lütfen. Lütfen artık bir an önce. Burası hayvan otlağı olmuş. Bütün hayvanların pisliği var. Bizlere topyekün yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun. Tek kelimeyle yana. Bu ne rezalet ya. Yürekler acısı. Yürekler acısı. Hakikaten yürekler acısı ya. Buna bak ya. Milattan sonra 1100 yani Malazgirt Meydan Muharebesi meydana geldikten 30 sene sonra yapılmış bir camiden bahsediyoruz. Bu karşınızdaki cami. Aynı yıllarda 1100'lerde Hindistan'ın başkenti Delhi'de o meşhur Kutbettin Aybek, Şemseddin İltutmuş'un kayınpederi orada kurmuş olduğu Delhi Türk Sultanlığı'na bunun aynısını yapıyor. Bugün Hinduların ağırlıkta olduğu Hindistan'da o caminin minaresi pırıl pırıl ayaktayken bugün Müslüman Türkiye'nin topraklarında böyle bir minare şu an yıkılacak. Bakın söylüyorum, yarın bu videoyu yayınlarım bu minare yıkılırsa. Ben bas bas bağırdım, söyledim derim. Günah benden gitti derim, haberiniz olsun. Bakın çatlamış. Koca Selçuklu, Büyük Selçuklu minaresi gidiyor elden. Acilen buna el atmak zorundasınız. Yoksa bunun vebalini kaldıramazsınız. Ben bunu hatırlattım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na etiketledim lütfen.